Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın A2 seviye örnek cümlelerinin ikinci dersinde yine beraberiz. Bir önceki dersimizde A2 konularından geçmişte devam eden zaman past continuous tense, when ve while bağlaçlarının kullanımı ve modals, kipler kavramlarını örneklerle anlatmıştık. Bu dersimizde ise fiilimsiler ve mastarlar adını verdiğimiz gerunds and infinitives kullanımını göreceğiz. Ardından A0 dersinde kısaca anlattığımız zamirler, pronouns kavramını daha detaylı işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, videolarımızın daha verimli devam edebilmesi adına beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile başlayalım. Sahil kenarında yaşamayı özlüyor. Bu cümlemizde yaşamak ve özlemek iki fiilin peş peşe geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar, temel olarak buraya kadar cümle kurarken özne, yüklem ve nesne sırasına göre ilerleyerek basit cümleleri rahatlıkla kurabiliyorduk. Ancak iki fiili arka arkaya kullanırken, yani hangi fiilin önce, hangi fiilin sonra kullanılacağını öğrenmek için gerund ve infinitif kavramlarını iyi öğrenmemiz gerekecektir. Arkadaşlar, İngilizce'de iki fiil peş peşe geldiği zaman çoğunlukla ya iki fiil arasına to gelir veya ikinci fiile ing takısı eklenir. İki fiil arasında to varsa buna infinitif, yani mastar, ikinci fiilden sonra ing takısı gelirse buna gerund, yani fiilimsi diyoruz arkadaşlar. Şimdi gerund ve infinitif kavramlarını bir tabloda örneklerle açıklayalım. Sonuna ing eklenerek isimleşmiş fiile gerund, yani isim fiil diyorduk. Örnek cümlede teknede çalışmaktan zevk aldılar derken hem çalışmak hem de zevk almak eyleminin beraber kullanıldığını görüyoruz. Alttaki listemizde gördüğünüz gibi zevk almak, enjoy fiilinden sonra fiilimsi gelecektir. O yüzden çalışmak fiilinin sonunda ing takısı eklenmiştir. Burada enjoy fiilinde olduğu gibi diğer fiillerde de yine aynı şekilde kendisinden sonra fiilimsi gelecektir. Arkadaşlar, kısaca gerundların diğer kullanım yerlerine değinirsek, bir fiili cümlemizin öznesi yapmak istediğimizde de genellikle gerund kullanırız. Örneğin, sigara içmek sizin için kötüdür. Smoking cigarettes is bad for you cümlesinde sizin için kötü olan ne diye sorduğumuzda sigara içmek isim fiilinin cümlenin öznesi olduğunu görüyoruz. Diğer kullanımda ise edatlardan sonra isimleşmiş bir fiil kullanmak istediğimizde genellikle gerund kullanırız. I am good at swimming. Yüzmede iyiyimdir. Cümlede at, yani deda edatından sonra gerund kullandık. Diğer kullanım şeklinde ise gerund cümlede sıfat olarak da kullanılabilir. Dün konuşan bir kuş gördüm. Yesterday I saw a speaking bird cümlesinde nasıl bir kuş gördüm konuşan sıfatının burada gerund olarak kullanıldığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, gelelim infinitif kavramına. Tablomuza tekrar dönersek, başına to almış fiile ise infinitif diyorduk. Örnek cümlede ben golf oynamak istiyorum. Bu cümlemizde oynamak ve istemek eylemlerinin beraber kullanıldığını görüyoruz. İstiyorum cümlede ana fiildir. Ana fiil kendisinden sonra mastar gelen fiiller listesinde olduğu için
Bu fiillerden sonra yani want fiili, ardından mastar to, ardından oynamak fiilini ekleriz. To play. I want to play golf. Evet arkadaşlar. Infinitifin diğer kullanım şekillerine bakacak olursak, cümlede amaç belirtirken infinitif yapısını kullanıyoruz. Örneğin, arkadaşlarımla buluşmak için merkeze gidiyorum derken, I am going to the center to meet my friends. Cümlede buluşmak amacıyla anlamına geldiği için to meet kullanıyoruz. Diğer kullanımda cümle aralarında kullandığımız soru kelimelerinden sonra infinitif kullanıyoruz. Ne yapacağını anlıyor musun derken do you understand what to do cümlesinde what soru kelimesinden sonra to do kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, diğer kullanım infinitif bir sıfatı nitelemek için de kullanılabilir. Cümlede çocuklar öğrenmek için sabırsızlanıyor. The boys are anxious to learn. Nasıl sabırsızlanıyorlar diye sorduğumuzda öğrenmek için anlamında to learn kullanıyoruz. Diğer kullanım şeklinde ise gerund'da olduğu gibi infinitifde de bir cümlenin öznesi olarak kullanılabilir. Astronot olmak benim hayalim. To be an astronaut is my dream. Cümlede benim hayalim olan ne diye sorduğumuzda astronot olmak isim fiili şeklinde kullanılabilir. Arkadaşlar, bu tür cümlelerde mastar olarak kullanılabilse de yani being an astronaut is my dream şeklinde kullanımı daha yaygındır. Diğer kullanım şeklinde ise arkadaşlar infinitif yani mastar bir cümlenin tamamlayıcısı da olabilirler. Örneğin en önemli şey öğrenmektir. The most important thing is to learn diyoruz. Tekrar tablomuza dönersek, bazı fiillerden sonra arkadaşlar gerund'da infinitifde eklenebilir. Her iki şekilde de anlamı değişmemektedir. Örneğin erken uyanmaktan nefret ediyorum ya da erken kalkmaktan nefret ediyorum derken I hate waking up early diyebildiğimiz gibi diğer kullanım şeklinde I hate to wake up early de diyebiliriz. Evet arkadaşlar, cümlemize tekrar dönersek sahil kenarında yaşamayı özleyen kim diye cümleye sorduğumuzda o, she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından özlemek fiili geniş zamanda kullanıldığı için Mrs. ekliyoruz. Arkadaşlar, önceki derslerimizde anlatmıştık. Geniş zamanda he, she, it öznesinden sonra gelen fiilin sonuna s takısı ekliyorduk. Sonra miss fiili gerund alan fiil olduğu için arkadaşlar ardından gelen live fiilinin sonuna ing takısını ekliyoruz. Living. Nerede yaşamayı özlüyor? Sahil kenarında. Near the beach diyoruz. Cümlemiz son olarak she misses living near the beach. Diğer cümlemiz ben bir hafta içinde bu kalın kitabı okumayı bitiremem. Bu cümlemizde arkadaşlar aynı cümle içinde hem okumak eylemi hem de bitirmek eyleminin olduğunu görüyoruz. Cümlede kim okumayı bitiremez diye sorduğumuzda ben, I cümlenin başına alırız. Ardından bitirebilirimin olumsuzu bitiremem olduğu için can modalının olumsuzunu ekleyeceğiz. Cannot diyoruz. Ardından modullarda kendisinden sonra fiilin yalın hali kullanılırdı. Finish diyoruz. I cannot finish. Sonra arkadaşlar tabloda finish fiilinin kendisinden sonra gerund alan fiil olduğu için isim fiil yapacağız. Bunun için read okumak fiilinin sonuna ing ekliyoruz. Reading. I cannot finish reading. Neyi okumayı bitiremem diye sorduğumuzda bu kalın kitabı, this thick book ekleriz. Son olarak
Ne zaman okumayı bitiremem? Bir hafta içinde. In a week ekleriz. Cümlemiz son olarak I cannot finish reading this thick book in a week. Diğer cümlemiz bir film görmek istiyorum. Bu cümlemizde görmek ve istemek fiilinin yine aynı cümle içerisinde olduğunu görüyoruz. Görmek isteyen kim diye cümleye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından geniş zamanda istemek fiilinin yalın halini ekleriz. I want. İstemek fiilinden sonra gelen fiil mastar şeklinde kullanıldığı için ardından to see diyoruz. I want to see. Son olarak ne görmek istiyorum? Bir film, a movie ekleriz. Cümlemiz son olarak I want to see a movie. Diğer cümlemiz beni istasyonda karşılamayı unutma. Bu cümlemizde emir kipi olduğunu görüyoruz. Emir kipinin olumsuzu do not, ardından unutmak fiili forget ekliyoruz. Do not forget. Ardından arkadaşlar forget fiili kendisinden sonra mastar alan fiiller arasında olduğu için ardından önce to sonra karşılamak fiili meet ekleriz. Do not forget to meet. Kimi karşılamayı unutma? Beni anlamında me. Nerede karşılamayı unutma? İstasyonda at the station ekleriz. Cümlemiz son olarak do not forget to meet me at the station. Diğer cümlemiz bilim adamları yeni ilaçlar keşfetmeye devam ediyor. Bu cümlemizde yine hem keşfetmek hem de devam etmek eylemlerinin olduğunu görüyoruz. Continue hem gerund hem de infinitif olarak kullanılabilir arkadaşlar. Cümlemizde keşfetmeye devam eden kim diye sorduğumuzda bilim adamları, scientists cümlenin en başına alırız. Ardından devam etmek eylemi continue, sonra to discover ya da discovering şeklinde kullanabiliriz. Biz burada to discover diyoruz. Scientists continue to discover. Ardından neyi keşfetmeye devam ediyor diye sorduğumuzda yeni ilaçlar, new medicines diyoruz. Cümlemiz son olarak Scientists continue to discover new medicines. Diğer cümlemiz yürüyüş en iyi egzersizdir. Bu cümlemizde ise yürümek fiili isim fiil ve cümlenin öznesi olarak kullanılacaktır. Cümlemizde en iyi egzersiz olan nedir dediğimizde yürüyüş, walking cümlenin en başına alırız. Ardından to be olmak durum fiili is, sonra en iyi egzersiz anlamında the best exercise diyoruz ve cümlemiz son olarak walking is the best exercise. Diğer cümlemiz İngilizce konuşmayı tercih ederim. Bu cümlemizde hem tercih etmek hem de konuşmak fiilinin kullanıldığını görüyoruz. Cümlemizde tercih eden kim diye sorduğumuzda ben, I cümlenin başına alırız. Ardından tercih etmek prefer fiili kullanılır. Prefer fiili arkadaşlar kendisinden sonra hem isim fiil speaking hem de mastar olarak to speak şeklinde kullanılabilir. Ben bu cümlede speaking kullanacağım. Ardından neyi konuşmayı tercih ederim diye sorduğumuzda İngilizceyi in English diyoruz. Cümlemiz son olarak I prefer speaking in English. Diğer cümlemiz pul almak için postaneye gittim. Bu cümlemizde mastar kullanılacaktır. Amacıyla anlamına gelmektedir. Cümlemizde postaneye giden kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından gitmek fiilinin geçmiş zamanı went ekleriz. Sonra nereye gittim? Postaneye. To the post office diyoruz. Ne için gittim? Pul satın almak amacıyla anlamında to buy stamps ekleriz. Cümlemiz son olarak
I went to the post office to buy stamps. Diğer cümlemiz partime gelmek ister misin? Bu cümlemizde hem gelmek hem de istemek fiili beraber kullanılmıştır. Cümlemiz soru cümlesi olduğu için istek anlamında would you like kalıbını kullanıyoruz. Ardından like, love, hate, prefer fiillerinde olduğu gibi hem mastar hem isim fiil olarak kullanabiliriz. Burada da to come diyoruz. Son olarak nereye gelmek ister misin? Partime anlamında to my party ekliyoruz. Cümlemiz son olarak would you like to come to my party? Diğer cümlemiz her şeyi kendimiz yaptık. Bu cümlemizde arkadaşlar kendimiz zamirinin kullanıldığını görüyoruz. A0 düzey dersimizde kısaca zamirleri anlatmıştım. Şimdi yine bir tablo şeklinde tüm zamirleri ayrıntılı olarak işleyeceğim. Arkadaşlar, ismin yerine kullanılan sözcüklere zamir diyorduk. Zamirlerde kullanım çeşitliliğine ve yerlerine göre kullanım amacı da değişmektedir. Bunlar tablomuzda gördüğümüz gibi subject pronouns, kişi zamirleri, ismin yerine kullanılan cümlede özne görevinde yer alan sözcüklerdir. Bunlar I, ben, you, sen, he, o erkekler için, she, o bayanlar için, it, o hayvan, bitki, cansız varlıklar için, we, biz, you, siz, they, onlar. Örneğin, o futbol oynuyor dediğimizde burada ismin yerine kullanılan o yani he kişi zamiridir arkadaşlar. He is playing football. Diğer zamir object pronouns, nesne zamirleridir. Nesne zamirleri arkadaşlar cümlede nesne görevinde yer alan fiilden sonra gelen sözcüklerdir. Bunu formülize edersek önce özne zamiri, sonra fiil, ardından nesne zamiri gelmektedir. Nesne zamirlerini belirtecek olursak me beni bana, you seni sana, him onu ona erkekler için, her onu ona bayanlar için, it onu ona hayvan, bitki ve cansız varlıklar için, us bizi bize, you sizi size, them onları onlara şeklindedir. Örneğin onu akşam yemeğine götürüyor dediğimizde he is taking her to dinner. Burada her nesne zamirinin fiilden sonra kullanıldığını görüyoruz. Diğer zamir iyelik sıfatı. Possessive adjectives. Bunlar my benim, your senin, his onun erkekler için, her onun bayanlar için, its onun hayvan, bitki, cansız varlıklar için, our bizim, your sizin, their onların anlamında kullanılır. Örneğin bunlar onun kitaplarıdır derken these are her books. Bu cümlede her sahiplik sıfatıdır arkadaşlar. Diğer zamir iyelik zamirleri possessive pronouns. Arkadaşlar bu zamir Türkçedeki aitlik bildiren ki ekini ifade eder. Bir nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Bunlar mine benimki, yours seninki, his onunki erkekler için, hers onunki bayanlar için, its onunki hayvan, bitki, cansız varlıklar için, ours bizimki, yours sizinki, theirs onlarınki anlamında kullanılır. Örneğin bu parti onlarınki olmalı. This party must be theirs. Bu cümlede theirs onlarınki anlamında aitlik bildiren zamirdir. Diğer zamir reflexive pronouns, yansıma zamirleri. Bu zamir arkadaşlar kendi sözcüğünün öznelere göre çekimlenmesi sonucu meydana gelmiştir. Özneyi vurgulamak amacıyla ve
hem eylemi yapan hem de eylemden etkilenen, yani özne ve nesne aynı kişi olduğunda yansıma zamirleri kullanılır. Bunlar myself, kendim, yourself, kendin, himself, kendi erkekler için, herself, kendi bayanlar için, itself, kendi, hayvan, bitki, cansız varlıklar için, ourselves, kendimiz, yourselves, kendiniz, themselves, kendileri. Örneğin, keki kendi yaptı. She made the cake herself. Bu cümlede herself yansıma zamiridir arkadaşlar. Diğer zamirimiz belgisiz zamirler. Indefinite pronouns. Bir kişi veya nesnenin isminin doğrudan verilmek istenmediği durumlarda kullanılır arkadaşlar. Bunlar someone, birisi, anyone, herhangi birisi, no one, hiçbirisi, everyone, herkes, something, bir şey, everything, her şey, nothing, hiçbir şey, anything, herhangi bir şey olarak kullanılır. Örneğin, ofiste herhangi kimse yok. There isn't anyone in the office. Bu cümlemizde anyone, herhangi kimse anlamında kullanılmıştır. Diğer zamir, işaret zamirleri demonstratives. İşaret yoluyla bir şeyi göstermek ve ifade etmek için kullanılır. Bunlar this, bu, tekil ve yakın olan şeyler için kullanılır. That, şu, yine tekil ve uzak olan şeyler için kullanılır. These, bunlar çoğul ve yakın olan şeyler için kullanılır arkadaşlar. Those, şunlar da çoğul ve uzak olan şeyler için kullanılır arkadaşlar. Cümlemize tekrar dönersek, her şeyi kendimiz yaptık cümlesi geçmiş zamanda kullanılmıştır. Her şeyi yapan kim diye sorduğumuzda we, biz öznesini cümlenin başına alırız. Sonra make, yapmak fiilinin ikinci hali geçmiş zamanda made diyoruz. Ardından neyi kendimiz yaptık? Her şeyi kendimiz yaptık anlamında. Hem belgisiz zamir, everything, hem de yansıma zamiri kendimiz, ourselves ekliyoruz. Cümlemiz son olarak we made everything ourselves diyoruz. Diğer cümlemiz bu raporlar Sinem içindir. Onları ona vermeliyim. Burada iki cümle vardır. İlk cümlemizde bu raporlar derken çoğul olduğu ve çoğul nesneleri işaret yoluyla belirttiği için these işaret zamirini kullanırız. Ardından çoğul olan ismi yazarız. Raporlar anlamında reports diyoruz. Sonra cümlemiz durum fiili olduğundan dolayı çoğul ifadelerde are kullanıyorduk. Ardından Sinem için anlamında önce for edatı ardından Sinem ekliyoruz. Diğer cümlede ise ona vermeliyim ifadesinde veren ben olacağım için özneyi en başa alırız. I. Ardından melimalı anlamında kendimizden kaynaklı zorunluluklarda must modalımızı ekleriz ve ardından tüm modallarda kendisinden sonra gelen fiil yalın halde olduğu için vermek fiili give ekleriz. Sonra ilk cümlede onları anlamında kullandığımız raporlar ismini tekrar etmeyerek onun yerine them nesne zamirini kullanırız. Son olarak ona vermeliyim derken de bunda Sinem yerine onu temsil eden ona anlamda yine nesne zamiri to her kullanırız. Cümlemiz son olarak these reports are for Sinem. I must give them to her. Diğer cümlemiz onlar benim gözlüğüm değil. Benimkiler kahverengi. Burada da yine iki cümle mevcuttur. İlk cümlemizde benim gözlüğüm olmayan ne? Onlar anlamında they öznemizi cümlenin başına alırız ve ardından durum fiil
çoğul ifadelerde are, sonra olumsuzu not ekleriz. Son olarak bana ait değil anlamında my, ardından ismi glasses ekleriz. They aren't my glasses. Diğer cümlemizde ise ilgi zamiri vardır. Bana ait olanlar anlamında mine, çoğul olduğu için are, sonra kahverengi brown ekleriz. Mine are brown. Cümlemiz son olarak They aren't my glasses. Mine are brown. Diğer cümlemiz gitar çalmayı kendi kendime öğrendim. Bu cümlemizde öğrenen kim diye sorduğumuzda ben, I özne zamirini cümlenin başına alırız. Cümle geçmiş zaman olduğu için ardından learn, öğrenmek fiilinin ikinci hali learned ekleriz. I learned. Ardından neyi öğrendim? Gitar çalmayı, çalmak anlamda to play. Sonra gitar, the guitar ekleriz. Ardından nasıl öğrendim? Kendi kendime, kendim tarafından anlamında by myself yansıma zamirini ekleriz. Cümlemiz son olarak I learned to play the guitar by myself. Diğer cümlemiz sebzeleri hazırlarken kendimi kestim. Bu cümlemizde kim kesti diye sorduğumuzda ben anlamında I özne zamirini cümlenin başına alırız. Ardından kesmek fiili ikinci hali cut. Sonra neyi kestim? Kendimi anlamında myself yansıma zamirini ekleriz. Ardından iken anlamında while bağlacını ekleriz. Daha sonra ben sebzeleri hazırladım anlamında ben, I özne zamirini cümlenin başına alırız. Ardından hazırladım geçmiş zaman prepared. Sonra sebzeleri anlamında the vegetables ekleriz. Cümlemiz son olarak I cut myself while I prepared the vegetables. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda A2 seviye cümlelerini yeni konular ve örnek cümlelerle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.